Herkese selamlar. Bugün okulumuzda bir bilim fuarı gerçekleşmekte. Öncelikle tabii ki de İngilizce kısmıyla başlamak istedim. İngilizce kısmında neler var? Burada öncelikle edebiyat, kitaplar. Onun dışında bir takım böyle oyunlar, quizler, yarışmalar tarzında öğrencileri eğlendirme amaçlı. Bu bilim fuarı ile ilgili detayları videonun ilerleyen kısımlarında açıklıyor olacağım. Burada bir fotoğraf çekimi alanı. Onun dışında Robotics'ten bir görüntü geldi. Kimya. Böyle ufak ufak çekimler yaptım. Bunu videonun başına koyuyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında daha detaylı anlatacağım. Öğrencilerin hazırlamış olduğu bir takım deneyleri göreceksiniz. Bunlar bütün derslerden kimya, fizik, biyoloji, tarih, coğrafya gibi derslerden projeler, oyunlar, quizler yer almakta. Herkese selamlar. Bir akşam üstünden videoyu başlatmış bulunmaktayım. Burada da kendim gözüküyorum. Neyse, şimdi neden video çekiyorum? Çünkü bugün bir vlog çekeceğim. Aslında vlog çekmeye sabah başladım ama girişi daha çekmedim. Girişi belki akşam çekerim. Şimdi ne oluyor? Hemen anlatayım. Halı saha var. Halı sahaya 10 dakika var ve ben daha evden çıkmadım. Formamı giyeceğim bunun üstüne. Hava serin çünkü. Daha karar vermedim hangi formamı giyeceğimi. Formamı giyeceğim. Ondan sonra halı sahaya gideceğiz. Halı sahada da çekebilirsem video çekeceğim. 22-23 sezonu parçalı iç saha forması taraftar versiyonu. Çünkü futbolcuların giydiği biraz daha farklıydı bu boyun kısımları falan. Hazırım. Çıkacağım. O zaman halı sahada görüşmek üzere. Aslında çok yorgunum. Hatta maça gitmemeyi bile düşündüm. Yani bu kadar. Bu kadar yani. Ama gideceğim. Çünkü erkek adam halı sahasından asla vazgeçmez. Herkese selamlar. Tekrardan maçtan geldim. Ama halı sahada çekmedim, video çekemedim. Eve gelirken bakkala uğradım. Bakkala uğrayıp ne yaptım? Makarna satın aldım. Bugün evde yalnızım. Evde yalnızım, ne yapacağım? Makarna pişireceğim, makarna yiyeceğim. Yalnızken makarna yemeyi seviyorum. Kendi kendime makarna pişirip yemeyi. Şimdi bir yandan yemek pişireceğim. Bir yandan da böyle muhabbet edeceğiz. Neden sürekli saatime bakıyorum? Çünkü kameranın açısını kontrol ediyorum da aynı zamanda. Böyle kapatsam video duracak mı diye kontrol edeceğim. Video durmuyor. Evet, dediğim gibi bugün evde yalnızım. Ben nedense bilmiyorum. Yalnızken böyle kendi kendime keyif aldığım şeylerden birisi de makarna pişirip yemek. Şu an çok durgunum. Neden durgunum bilmiyorum. Biraz böyle yorgunluk da olabilir. Hem bir yorgunluk hem de bilmiyorum, canım sıkkın, biraz keyifsizim. Ama yapacak bir şey yok. Bu video çok samimi, doğal bir video olacak. Yani bir şeyler öğretmeye çalışmayacağım. Faydalı bir bilgi vermeye çalışmayacağım. Sadece doğal, akşam ne yapıyorum? Yemek yapacağız. Biraz hasbihal edeceğiz. Şimdi ben tencere alayım ve su doldurayım. Suyumuzu doldurduk. Şimdi bu suyumuzu ne yapacağız? Ocağa koyup ocağın altını açacağız. Ocağımızın altını açtık ama tencereyi kapatayım mı? Bunların hiçbiri değil ya. Hangi kapak bunun? Buradaymış ya.
Evet dostlar, makarna yapmak bir sanattır. Su kaynıyor, makarnayı koyun, bu kadar yani, hiçbir şey yok. Belki de çocukluğumu hatırlatıyor. Salçalı makarna. Yani düz salçalı makarna, hiçbir ekstra bir şey yok. Seviyorum böyle kendi başıma oturup hazırlayıp ondan sonra bir video açıp böyle kendi kendime oturup bir de bir içecek varsa yanımda. Bugün sadece bir sandviç yedim. Karnım şu an çok aç değil aslında ama sadece bir sandviçle, ya bu arada sandviç diyorum çünkü yani burada sandviç diyorlar. Benim de ağzım öyle alıştı. Yani bir sandviçle insan bir günü geçirmemeli bence. En azından kendime bunu yapmayayım. Aslında yani şu an ne konuşmak istiyorum? Bu videoyu niye çekiyorum? Niye çekmeye başladım? Bu arada bir kontrol edeceğim. Evet, bu videoyu niye çekiyorum? Öncelikle bugün ayın kaçı? 10 Nisan Cuma günü. Bugün okulda bir bilim fuarı tarzında bir şey oldu. Bütün öğretmenler birer ikişer tane proje hazırladılar. Ben de İngilizce olarak bir proje hazırlamadım ama şöyle bir şey yaptım. Bizim okulumuzda öğrencilere hazırladığımız bazı sınavlar var. Bazı olimpiyatlar var. Yıl içerisinde alınan bazı sınavlar var. Onlarla ilgili bir banner hazırladık ve işte zaten bu bilim fuarı 6. sınıf öğrencileri için, çocuklar için yani. Böyle yetişkinler için değil. Neden 6. sınıflar? Çünkü çalıştığım okula öğrenciler sınavla giriyor. Sınavla girdiği için de 7. sınıftan başlayarak kabul ediliyor ve 6. sınıfın sonunda sınava giriyorlar. Mayıs ayında. Ve öğrenciler hazırlanıyor yani. 1-2 yıl hazırlanıyorlar bu sınava. Şimdi işte 6. sınıflar okula geldi. Biz onları enteresan, ilgi çekici böyle projelerle karşıladık. İşte yani hem okulu görsünler, okulu geçsinler hem de okula karşı öğrencilerin şevkleri, motivasyonları uyansın diye. O şekilde bir fuar oldu. Bizim de bu İngilizce sınavlarını ve İngilizce olimpiyatları ile ilgili banner hazırlama sebebimiz öğrencilere tanıtım yapmak. Yani bizim okulumuzda İngilizce adına neler yapılıyor, onları göstermekti. Onun dışında diğer öğretmenler zaten başka quizler, oyunlar, vokabüleriler, bir şeyler bayağı bir şeyler yaptı. Bana da o konu kaldı. Ben de o konuyu yaptım. Bütün derslerden oldu yani. Fizik, kimya, biyoloji. Özellikle bu derslerin kiler çok ilginç oluyor, ilgi çekici oluyor. Onun dışında işte Kazakistan'da çalıştığım için Kazak dili, Kazakistan tarihi, işte Rusça, matematik gibi derslerden de projeler vardı. Biraz onları çektim. Ve okulumuzda Türkçe dersi de var. Türkçe öğretmenleri de güzel hazırlık yapmış. Onların sınıflarını da çektim. Bunları videoya koyacağım. Yani vlog karışık bir şey olacak aslında. Hala vlog çekmeye başlayamadım ya. Alışamadım vlog çekmeye. Halı sahada o yüzden çok adam akıllı video çekemedim. Zaten yani maç oynamaya gittik, maç oynadık yani. Bugün işte Cuma günü. Dün akşam Neden Dünya İngilizce Konuşuyor videosu yayınlandı ya da Dünya Neden İngilizce Konuşuyor videosu yayınlandı. O video genel olarak diğer videolara nazaran çok profesyonel gözüküyor. Ama içerik olarak beni hiç tatmin etmedi açıkçası. Ama aklımda böyle bir fikir vardı. Bunu videoya çevirmek istedim. Vaktim biraz dardı. Ya aslında bahaneler çok. Ama ben ne olursa olsun bunu bir video haline getirip bunu paylaşmak istedim. Ama bilgiler gerçekten çok yüzeysel ve hiç tatmin edici değil. YouTube'la ilgili baktığım, araştırdığım kadarıyla nitelikli nicelik önemli. O yüzden videolar içime sinmese de yayınlayacağım. Kendime bir takvim oluşturdum. Ona göre videoları yayınlıyorum. Şimdi bir tane daha video montajlıyorum. Onun montajı yordu. O video biraz uzun olacak. O video da görüntü olarak profesyonel çünkü başka bir kamera kullandım. Bu mikrofonu aldım. Bu mikrofon kendinin. Mesela ilk videolarda başka mikrofon kullanmıştım. Çok önemli değil. Önemli olan şu ki mikrofon kullanmak önemli aslında. Ses videoları çok etkiliyor. Ses kalitesi. O yüzden buna önem göstermeye çalışıyorum. Yani video kalitesi kötü olsa da ses kalitesinin iyi olması için uğraşıyorum. Dünya Neden İngilizce Konuşuyor videosu yayınlandı. Dediğim gibi çok içime sinmedi. Ama birkaç saat önce biraz izlenmeleri artmaya başladı. Bakıyorum şeyden de YouTube stüdyodan bakıyorum. Şu an için çok bir beklentim yok. Şu an ben böyle kendi içimden geldiği gibi samimi videolar yapmaya çalışıyorum. O videonun içime sinmemesi sebebinden birisi de videonun hiç samimi olmaması yani. Video çok düz bir video oldu. Ben biraz daha böyle kendimden bir şeyler katıp kendi hayatımı da yansıtmak istiyorum. Ama işte o video böyle dediğim gibi biraz düz bilgi veren bir video oldu. Verdiği bilgiler de çok yüzeysel. Hiç derinliği yok. Ve video çok kısa oldu zaten. Neyse bakacağım yani bakacağım. Deneyeceğim. Bu benim için bir yolculuk. Bir yandan su kaynamaya başladı gibi. Şunu biraz altına açayım. Dediğim gibi son bir günde galiba, bir iki gün içerisinde yorumlar da gelmeye başladı. Benim yayınladığım 4. video olması lazım. Dünya Neden İngilizce Konuşuyor videosu. Yani 2 hafta oldu. Daha doğrusu 2. haftayı doldurmadık. Yani pazartesi günü 2. haftayı dolduracağız. Daha 10 gün oldu herhalde. Güzel yorumlar geldi. Onlara cevap verdim. Bir yandan hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi çok büyük bir beklentim yok şu anda. Kendimi ona hazırladım. Onu hazırlamaya çalışıyorum. Önümüzdeki uzun bir süreçte de bir beklentim olmayacak. Sadece videoları yapıp yüklemeye devam edeceğim. Bir kişi de izlese, 10 kişi de izlese, 100 kişi de 1 milyon, 500 milyon artık fark etmez yani. Ben bu şekilde devam edeceğim. İleride tabii ki de gidişata göre bakacağız. Biraz da kervanı yolda düzmeye karar verdim. Bu arada suyumuz kaynadı. Ben şu makarnayı koyayım.
Şöyle ki kervan yolda düzülür mantığı biraz hakim şu anda YouTube özelinde. Bir de çevremdeki kimsenin haberi yok benim YouTube'a başladığımdan. Geçen arkadaşlarımla bir maç izliyorduk beraber Discord'dan. Ben kendi ekranımı gösterdim. O sırada benim bir thumbnail'im göründü. Açık kalmış ekranda. Sonra bir arkadaş sordu o ne falan diye. Hızlıca geçtim hemen. Diğer sayfaya geçtim ama bir arkadaş sordu. O nedir falandır filandır diye. Ben de dedim efendim dedim arkadaşım dedim. Ben ne anlatıyorum ya? Ben vallahi çok yorgunum. Ben de dedim ki kanka dedim o bir deney ya dedim boş ver onu falan. Konuyu kapattım. Arkadaşlarım da sağ olsun çok üstelemezler. Şunu keselim. Ya bu makas kesmiyor ya. Bu bir paketi ben bitirebilir miyim? Neyse yarısını dökeyim. Çok iştahım yok o yüzden çok fazla koymadım. Şimdi arkadaşlar makarna yaparken ne yapıyoruz? Bizim burada bir yağdanlığımız var. Bu da biraz kirlenmiş üstü ama. Birazcık yağ döküyoruz ki yapışmasın. Ama çok az. Sonra aslında tuzunu da erkenden katabiliriz ama tuzunu geç katmakta bir takım faydalar olduğu söyleniyor. Bir de tahta kaşık değil de böyle bir kaşık kullanacağım. Tahta kaşık da lapa yapıyor derler. Ama bu pilav değil ki niye lapa olsun değil mi? Lan az mı oldu ama ya? Şu anda gözüme çok az gözüküyor. Biraz daha mı katsam? Azıcık daha katayım. Bir kitaba başladım. Onu yarın bitirirsem. Yarın şimdilik boşum. Normalde bir seminer vardı. Seminere katılacaktım ama seminer iptal oldu. O yüzden yarın şimdilik boşum. Yani inşallah yatıp uyumazsam, yatıp yuvarlanmazsam o kitabı okumayı düşünüyorum, bitirmeyi düşünüyorum ve onunla ilgili, ya onun bazı bölümleriyle ilgili bir video çıkarmayı düşünüyorum. Hoşuma giden şey şu bir yandan. YouTube sayesinde bir şeyler araştırmaya başlıyorum. Çünkü içerik üretmem lazım. Aslında bazı bildiğim şeyler var ama bu bildiğim şeyleri de araştırmadan, teyit etmeden yayınlayamam. Sadece mesele teyit etmek de değil. Mesele biraz etraflıca araştırıp daha doğrusu etraflıca derken biraz derli toplu paketlenmiş yayınlanabilir hale getirmek konuları. Yoksa böyle video basıp böyle kafama göre konuşamayacağım için öncesinde hazırlık yapıyorum. Ama biraz ben sabırsız bir insanım bir yandan. O yüzden mesela işte Dünya Neden İngilizce Konuşuyor videosunda da metnini tam yazmadan girdim. Böyle metnini biraz yazdım. Sonra dedim ya dedim ben bununla uğraşamam. Başlayayım görürüz dedim ya videoyu bir şekilde bitiririz. Dediğim gibi vakit kısıtlıydı o zaman. Yani çekime başlamam lazımdı ki bitsin çekim. Ondan sonra bir işim vardı. Hemen onu halletmem gerekiyordu. Sonraki günlerde de müsait vaktim yoktu yani. Şu an için hiçbir videomdan tatmin değilim aslında. Böyle o çok iyi video oldu falan kafasında değilim. Ama işte mükemmelliyetçilik çok iyi bir şey değil. Bunu biraz kırmam lazım. Yani şöyle iyi olsun böyle iyi olsun diye uğraşmaktansa başla abi başla yani. Bir yerden başla. Başlamıyorum. Bu benim sıkıntım yani. Yaptığım diğer işlerde de öyleyim yani. Şöyle iyi olsun, böyle iyi olsun diye ona odaklanıyorum. Yani güzel bir şey çıkarmaya odaklanıp hiçbir şey yapamıyorum böyle. Şey oluyorum yani. Ne denir ona? Burnout oluyorum. Burnout. Türkçesi ne bilmiyorum. Bu şekilde makarnamızı da kattık. Bir 4-5 dakikaya bu artık olur gibi. Ben buna tuz atacaktım. Tuz atmadım. Bu arada bir detay göstereceğim. Yani şu abla var ya bu abla. Bilmiyorum Türkiye'den izliyorsanız bu videoyu. Yani bu abla belki sizin için çok bir şey ifade etmiyor ama bu tuzu burada bulduğum için çok mutluyum. Buranın kendi tuzları çok iyi değil. Şimdi her ülkenin kendine göre ayrı bir özelliği var. Yani her yerin bir artısı eksisi var elbette. Ama yurt dışındayken insan Türkiye'de bazı kıymetini bilmediği şeylerin aslında ne kadar değerli olduğunu anlıyor. Mesela şunu da göstermek istiyorum. Yakın zamanda bir akrabam gelip gitti. Mesela bundan istedim ya. Ya Türkiye'deyken mesela yani her zamanki şey yani ama burada yok. Bundan istedim getirmesini. Hani soruyorlar tamam mı? Ne getireyim bir şey istiyor mu falan. Ya düşünce bir şey istemiyorum aslında. Ama böyle ufak tefek şeyler. Şimdi makarna yapmak için kullanacağımız en sofistike aletlerden birisi olan süzgeç de şu anda bende. Ben de ufak bir şeyde nefes nefese kalıyorum. Anlamadım nedir bu ya. Kısaca böyle ya yani böyle samimi bir video olsun istedim. İçimden geçenleri paylaşmak istedim. YouTube'la ilgili ne düşünüyorum, ne durumdayım. Onlardan bahsetmek istedim. Dediğim gibi yani bu bütün hayatımın, meşgalemin, işimin, gücümün ortasında ekstra bir şey. Çevremden kimseye de haber vermiyorum. Videolarımı hiçbir yerde paylaşmıyorum. Makarnayı süzdüm. Tencereyi geri koydum ocağa. Ocağın altını kıstım ki içi biraz kurusun diye. Ve ne yapıyoruz? Biraz yağ döküyoruz tabii ki de. Şimdi tek elimle video çekiyorum. Tek elimle de yemek yapacağım. İnşallah batırmam. Biraz daha dökelim. Yani yağ dediğimiz şey yemeğimizin makyajıdır. O yüzden elimizi korkak alıştırmayalım. Şimdi yağı dökelim. Sonra salça eklemek lazım. Salçamız burada. Açtım burayı hazırladım. Video çekeceğim için böyle bir kaşık daha alalım. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Kaşığımızı koyduk. Bunu aldık. Güzelce bunu karıştırıyoruz. Sonra bunun içine makarnamızı dökeceğiz. Yani çok aşırı komplike bir şey değil yani. Salçalı makarna yani. Makarnamızı alalım. Bu şekilde tenceremize dökelim. Şimdi biraz tuz mu katsak ya? Tuzuna bakmadım hiç. Şöyle bir elimizle baksak ne olacak? Biraz tuz istiyor bu. Şöyle biraz billur tuzumuzu da ekleyelim.
Güzelce karıştırıyoruz. Bir türlü salçamız karışmadı. Makarnamız hazır. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Sonra görüşürüz. That changes the colors and aspect ratio in order to make things more cinematic. Bir pazar sabahından selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün SAT Proctor oluyoruz. Proctor nedir? Proctor SAT sınavında gözetmen, kişiye verilen isim. Bugün SAT sınavında gözetmenlik yapacağım kısacası. Pazar günü olduğu için de haftanın son günü ve videonun da son kısmı olacak. Birazdan işte SAT ile ilgili ufak ufak görüntüler ekrana vereceğim. Ondan sonra da videoya yavaş yavaş veda edeceğiz. Şimdiden hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Welcome. You are taking the SAT. Focuses on that you are learning now. It's a chance to see where you might need to improve. You agreed to follow the rules and keep test content confidential.